Fikir Alışverişi programına hoş geldiniz. Bugün elimizdeki bilgiler ışığında 30 yaşından sonra nasıl daha genç ve dinç görünebiliriz? Bu konunun farklı yönlerini ele alacağız. Evet ve asıl tartışma noktamız yani merkezdeki soru şu olacak. 30'lardan sonra cildimizin gençliğini korumak için hani dışarıdan yaptığımız müdahaleler mi daha ağır basıyor işte cilt bakımıdır, güneş korumasıdır vesairedir. Yoksa işin temeli daha çok içsel faktörlerde mi yatıyor? Yani beslenme, uyku, stres yönetimi gibi alışkanlıklarımızda mı? Aynen öyle. Bu oldukça merak edilen konuda iki farklı bakış açısını değerlendireceğiz. Ben daha çok hedefe yönelik, bilimsel olarak da etkinliği gösterilmiş dışsal cilt bakımının önceliğini ve doğrudan gözle görülür etkisini savunacağım. Ben de konuya biraz daha nasıl desem temelden yaklaşacağım. İçsel sağlığımızın, genel yaşam tarzımızın aslında cilt görünümümüzün ana belirleyicisi olduğunu ve uzun vadede bunun çok daha kritik olduğunu vurgulamaya çalışacağım. Pekala, benim perspektifimden bakınca cildin zamanla gösterdiği o yaşlanma belirtilerine karşı en somut ve belki de en hızlı yanıt veren müdahaleler bilimsel dayanağı olan dışsal bakımlar. Şimdi elimizdeki verilerde çok çarpıcı bir nokta var, altı çizilmiş. Yüzümüzdeki yaşlanma belirtilerinin, yani kırışıklıklar, lekeler vesaire, bunların yaklaşık %80 gibi, yani gerçekten ezici bir çoğunluğu doğrudan güneşin UV ışınlarından kaynaklanıyormuş. Bu bilgi bile tek başına şunu gösteriyor: her gün, ama istisnasız her gün, geniş spektrumlu ve en az SPF 30 koruma sağlayan bir güneş koruyucu kullanmak, o foto yaşlanma dediğimiz süreci ertelemede ne kadar hayati. Bu sanki ilk savunma hattı gibi, en önemlisi. Tabii bunun yanında başka güçlü silahlarımız da var. Mesela A vitamini türevleri, yani retinoidler. Bunlar sadece cildin yüzeyini düzeltmekle kalmıyor, daha derinde, hücresel seviyede çalışıp yenilenmeyi hızlandırıyor ve cildin temel direği olan kolajen üretimini aktif olarak teşvik ediyor. Bu da ne demek? İnce çizgilerle, hatta daha derin kırışıklıklarla doğrudan savaşmak demek. Bir de tabii yaş ilerledikçe cildin nem tutma kapasitesi düşüyor, daha kuru, daha az esnek oluyor. İşte bu noktada da hyaluronik asit gibi maddeler içeren yoğun nemlendiriciler gerçekten işe yarıyor. Cildin kaybettiği o nemi ve dolgunluğu hızla geri kazandırmada çok etkililer. Hatta kaynakta kolajen takviyelerinin potansiyel faydalarından da bahsedilmesi dışsal desteklerin çeşitliliğini gösteriyor. Yani özetle cilde dışarıdan bilinçli ve doğru ürünlerle yapılan müdahaleler yaşlanma belirtilerine karşı en ön cephede yer alıyor ve çoğu zaman ilk fark edilen sonuçları bunlar sağlıyor. Anlıyorum. Ben ise meseleye biraz daha bütüncül, daha temelden bakmayı tercih ediyorum. Şöyle düşünelim. Cildimiz aslında genel sağlığımızın bir yansıması. Hani iç dünyamızın dışarıya açılan penceresi gibi. Dışarıdan sürdüğümüz o kremler, serumlar, koruyucular tabii ki faydaları var. Bunu kimse inkar edemez. Ama bunların gerçek potansiyeli bence ancak içeride sağlam bir yapı, sağlıklı bir temel varsa tam olarak ortaya çıkabilir. Baktığımız kaynakta da zaten bu içsel temelin önemine, özellikle de beslenmenin rolüne sık sık dikkat çekiliyor. Mesela antioksidanlar, işte A, C, E vitaminleri gibi antioksidanlar açısından zengin gıdalar, ne bileyim renkli meyveler, sebzeler, ceviz, badem gibi kuru yemişler, bunlar vücudumuzdaki o serbest radikal dediğimiz zararlı moleküllerin etkisini azaltmaya yardımcı oluyor. Özellikle C vitamini çok kritik. Kaynakta da belirtildiği gibi sadece güçlü bir antioksidan değil, aynı zamanda vücudun kendi kolajenini üretebilmesi için olmazsa olmaz bir parça. Yani C vitamini olmadan kolajen üretimi zaten zor. Benzer şekilde somon gibi, ceviz gibi omega-3 yağ asitleri içeren gıdaların da cildin doğal bariyerini güçlendirdiği söyleniyor. Sonra uyku meselesi var ki bu bence çok ihmal ediliyor. Günde ortalama 7 hatta 9 saat kaliteli uyku cildin kendini onarması, yenilemesi için gerçekten hayati. Araştırmalar gösteriyor ki yetersiz uyku doğrudan cilt bariyerini zayıflatıyor. Bu da ne demek? Cilt daha çok su kaybediyor, yani kuruyor ve daha solgun, cansız görünüyor.
Ve tabii geldik modern çağın nebasına, stres. Kaynakta çok net belirtilmiş, kronik stres vücutta kortizol seviyesini artırıyor ve bu hormon hem kolajeni hem de elastini yani cildin sıkılığını veren proteinleri resmen yıkıyor. Bu yaşlanmayı doğrudan hızlandıran biyolojik bir gerçek. Dolayısıyla stres yönetimi işte bunun için meditasyon, yoga gibi teknikler ya da sanat terapisi gibi yaratıcı uğraşlar, hatta güçlü sosyal bağlar öneriliyor cilt sağlığı için. En az dışarıdan sürülen ürünler kadar, hatta bence uzun vadede daha bile önemli. Yani benim duruşum şu, cildi içeriden beslemek ve korumak, yani doğru beslenme, kaliteli uyku ve etkin stres yönetimi, uzun vadeli gençlik ve canlılık için dışsal bakımlardan daha temel, daha öncelikli bir yol sunuyor. Güneş koruyucunun rolüne tekrar bir dönmek istiyorum izninle çünkü o kaynakta belirtilen %80 oranı gerçekten çok çarpıcı. Yani yüzümüzdeki yaşlanma belirtilerinin 5'te 4'ünün tek sorumlusu UV ışınlarıysa bu durum ister istemez güneş koruyucuyu diğer tüm faktörlerin biraz önüne koyuyor gibi. Şöyle düşünemez miyiz? Güneş koruyucu adeta bir temel, bir platform. Diğer tüm iyileştirmeleri bunun üzerine inşa edebiliriz ya da bunu ihmal edersek tüm çabalarımız boşa gidebilir. Ne kadar etkili retinoidler, ne kadar harika nemlendiriciler kullanırsak kullanalım, eğer cildimiz her Allah'ın günü UV bombardımanı altındaysa bu ürünlerin sağlayacağı fayda da ister istemez sınırlı kalmaz mı? Yani güneşten korunma, hasarı daha oluşmadan engellemeye yönelik en proaktif ve en güçlü adım gibi duruyor. Ne dersin? Evet, güneş koruyucunun bu kadar kritik olduğu konusunda kesinlikle hemfikirim. O %80 rakamı gerçekten göz ardı edilecek gibi değil. Ama benim vurgulamak istediğim tamamlayıcı bir nokta var. Peki cildimizin güneşe ve diğer dış etkenlere karşı sahip olduğu o doğal savunma gücü yani direnci ne belirliyor? İşte tam bu noktada içsel sağlık faktörleri yani benim savunduğum taraf devreye giriyor. Metinde de geçiyor ya, A, C, E vitaminleri gibi antioksidanlar açısından zengin bir diyet, cildin UV ışınlarının yarattığı hasara karşı kendi kendini savunma kapasitesini artırıyor. Mesela E vitamininin UV hasarını nötralize etmede özel bir rolü olduğu biliniyor. Yani benim yaklaşımım şu, evet dışarıdan koruyucu bir kalkan kullanalım yani güneş kremi sürelim bu şart ama aynı zamanda içeriden de cildin kendi savunma mekanizmalarını yani o doğal direncini besleyelim, güçlendirelim. Çünkü sadece dış korumaya bel bağlamak, içsel olarak zayıf düşmüş, savunması düşük bir ciltte tam anlamıyla yeterli olmayabilir. İşte benim bütüncül direnç derken kastettiğim şey biraz da bu sinerji. Bu bakış açını anlıyorum. Direnç meselesi tabii ki önemli. Ama yine de retinoidler gibi aktif içeriklerin o dönüştürücü gücünü de es geçmemek gerektiğini düşünüyorum. Bu tür içerikler sadece pasif bir koruma sağlamıyorlar, aynı zamanda mevcut hasarı aktif olarak onarmaya ve hatta belli bir ölçüde geri çevirmeye yardımcı oluyorlar. Retinoidlerin kollajen üretimini tetikleyerek ve cilt hücrelerinin yenilenme döngüsünü hızlandırarak cildin yapısını iyileştirdiği, yani bilimsel olarak defalarca kanıtlanmış bir durum bu. Bu sadece hasarı önlemek değil, aynı zamanda cildin kalitesini artırmaya yönelik proaktif bir müdahale anlamına geliyor. İçeriden gelen desteğin önemini tabii ki yadsımıyorum, asla. Ama özellikle belirgin yaşlanma belirtileriyle mücadele ederken bu tür hedefe yönelik dışsal aktif maddeler sanki daha hızlı ve daha gözle görülür sonuçlar üretme potansiyeline sahip gibi geliyor bana. Bu güçlü bir argüman, doğru. Fakat şunu hiç düşündün mü? Vücudumuzun, özellikle de cildimizin o temel yapı taşı olan kolajeni üretebilmesi için öncelikle bir ham maddeye ihtiyacı var, değil mi? Kaynakta da ısrarla vurgulandığı gibi C vitamini bu kolajen sentezi süreci için kesinlikle ama kesinlikle elzem yani anahtar bir bileşen. Şimdi sen dışarıdan en etkili retinoidi kullanarak kolajen üretimini tetiklemeye çalışsan bile eğer vücutta yeterli C vitamini stoğu yoksa bu üretim mekanizması tam kapasiteyle çalışamayacak, hatta belki de sekteye uğrayacak. Demek istediğim bu aktif içerikler en parlak sonuçlarını ancak besinsel temelleri sağlam yani içeriden iyi beslenmiş bir cilt üzerinde gösterebilirler.
Bir de şu var tabii, topikal yani cilde sürülen ürünlerin etki derinliğinin de bir sınırı var. Ürünün formülasyonu, içindeki molekülün büyüklüğü falan ne kadar derine inebildiğini, cildin hangi katmanlarına ulaşabildiğini etkiliyor. Oysa içeriden aldığımız besinler kan dolaşımı yoluyla cildin tüm katmanlarına gerekli yapı taşlarını ve besin maddelerini ulaştırıyor. Bu sanki daha köklü bir besleme gibi değil mi? İlginç bir nokta, evet. Ama ben nemlendirme konusuna biraz farklı bakıyorum belki de. Şöyle ki, elimizdeki kaynak yaşla birlikte cildin su tutma kapasitesinin azaldığını, bunun da hem kuruluğa hem de elastikiyet kaybına yol açtığını söylüyor. İşte tam bu noktada hyaluronik asit, seramitler, gliserin gibi maddeler içeren kaliteli dışsal nemlendiriciler devreye giriyor ve çok hızlı, çok pratik bir çözüm sunuyorlar. Cilde anında bir nem takviyesi yapıyorlar, o kaybedilen suyu yerine koyuyorlar, cilde daha dolgun, daha canlı bir görünüm veriyorlar. Özellikle kuruluktan kaynaklanan o ince çizgilerin görünümünü anında hafifletme ve cilt bariyerini dış etkenlere karşı destekleme gibi çok elle tutulur faydaları var. Bu özellikle kuru veya nemsiz cilde sahip kişiler için anında bir rahatlama sağlıyor, gözle görülür bir etki yaratıyor. Ben konuya biraz daha farklı yaklaşıyorum galiba. Dışsal nemlendiricilerin anlık bir rahatlama ve geçici bir destek sağladığını tabii ki kabul ediyorum. Ama asıl mesele cildin kendi nemini içeride tutma ve kendi bariyerini koruma kapasitesi değil mi sence de? Kaynak metin yeterli miktarda su içmenin önemini vurguluyor. Bu cildi içeriden nemlendirmenin en temel adımı cepte. Ama belki daha da kritik olanı kaliteli uykunun cilt bariyerini onarmadaki rolü. Sağlam ve iyi çalışan bir cilt bariyeri demek, ciltten suyun buharlaşarak kaybolmasını, yani o teknik terimle transepidermal su kaybını en aza indirmek demek. Dolayısıyla yeterince su içmek ve her gece düzenli kaliteli uyumak, cildin kendi doğal nem dengesini koruması için dışarıdan sürülen ürünlerden çok daha kalıcı ve temel bir çözüm sunuyor gibi geliyor bana. Dışsal nemlendiriciler, ancak bu içsel mekanizmalar sağlıklı çalıştığında gerçekten etkili bir tamamlayıcı olabilir, tek başlarına kök problemi çözmekte biraz yetersiz kalabilirler diye düşünüyorum. Ve üzerinde durmamız gereken bir diğer hayati konu da stres ve ruhsal denge meselesi. Kaynağımız kronik yani uzun süreli stresin vücutta kortizol adı verilen o malum stres hormonunun seviyesini yükselttiğini ve bu hormonun cildimizin temel yapı taşları olan kolajen ve elastini doğrudan yıktığını çok net bir şekilde ortaya koyuyor. Bu hani sadece soyut bir endişe değil, yaşlanmayı elle tutulur şekilde hızlandıran somut biyolojik bir mekanizma. Dolayısıyla stresle başa çıkma yöntemleri geliştirmek sadece genel ruh sağlığımız için değil, doğrudan cildimizin gençliği ve sağlığı için de kritik bir öneme sahip. Meditasyon, derin nefes egzersizleri, yoga gibi tekniklerin kortizol seviyelerini düşürmeye yardımcı olduğu biliniyor. Kaynakta ayrıca sanat terapisi gibi yaratıcı aktivitelere yönelmenin veya kişinin kendini ifade edebileceği hobiler edinmenin de stresi azaltmada etkili olabileceğine dair ipuçları var. Aynı şekilde güçlü ve destekleyici sosyal bağlar kurmanın da stresi tamponlama ve genel iyilik halini arttırma yoluyla cilde dolaylı olarak fayda sağladığı belirtiliyor. Yani bu içsel denge kurulmadan en gelişmiş, en pahalı dışsal ürünlerin bile etkisi bir noktada sınırlı kalacaktır diye düşünüyorum açıkçası. Stresin cilt üzerindeki bu olumsuz etkilerini kesinlikle küçümsemiyorum. Bu çok çok önemli bir nokta. Ancak burada ilginç bir karşı argüman ya da belki ek bir boyut da düşünülebilir mi acaba? Şöyle ki, düzenli olarak uygulanan bir cilt bakım rutini sadece cilde fiziksel faydalar sağlamakla kalmaz, aynı zamanda başlı başına bir öz bakım ritüeline, bir rahatlama anına dönüşebilir. O küçük dakika boyunca kendine zaman ayırmak, cildine dokunmak, belki hoş kokulu ürünler kullanmak, günün stresinden bir anlığına uzaklaşmak. Bu eylemin kendisi de bir tür meditatif pratik olabilir ve dolaylı yoldan içsel durumu yani stres seviyesini olumlu yönde etkileyebilir. Yani dışsal bir uygulama içsel bir fayda sağlayabilir pekala. Ayrıca kaynakta kısaca değinilen duruş ve egzersiz konusunu da unutmamak lazım. Hani dik bir duruşun sadece genel görünümü değil,
boyun ve çene hattını da olumlu etkileyebileceği, düzenli egzersizin ise kan dolaşımını hızlandırarak cilde daha fazla oksijen ve besin taşınmasını sağladığı, hatta büyüme hormonu salgısını tetikleyerek cildin yenilenmesine katkıda bulunduğu belirtiliyor. Bunlar da aslında fiziksel eylemler ve alışkanlıklar olmasına rağmen hem içsel mekanizmaları harekete geçiriyor hem de sonuçları dış görünümümüze yansıyor. Demek ki dışsal ve içsel arasındaki çizgi her zaman o kadar da keskin olmayabiliyor, birbirlerini ciddi şekilde etkileyebiliyorlar. Toparlamak gerekirse benim altını çizmek istediğim temel nokta şu: bilimsel kanıtlarla desteklenen, hedefe yönelik dışsal cilt bakımı uygulamaları, özellikle her gün aksatmadan güneş koruyucu kullanmak ve retinoidler gibi cildi aktif olarak yenileyen içeriklere başvurmak, 30 yaş sonrasında ortaya çıkan yaşlanma belirtileriyle mücadelede en doğrudan, en kanıtlanmış ve genellikle en hızlı sonuç veren yöntemler gibi duruyor. Bu dışsal müdahaleler, yaşlanma sürecini yavaşlatma ve cildin görünümünü iyileştirme konusunda gerçekten ön safta yer alıyor. Ancak diğer yandan şunu da asla unutmamalıyız ki cildimiz izole bir yapı değil, vücudumuzun en büyük organı ve sağlığı büyük ölçüde içeriden başlıyor. Dengeli bir beslenme ile ona gerekli yapı taşlarını sunmak, yeterli ve kaliteli uykuyla kendini onarması ve yenilemesi için fırsat tanımak, stres yönetimi ve ruhsal dengeyle o yıkıcı hormonal etkileri kontrol altına almak, bunlar cildin kendi kendini koruma ve gençliğini sürdürme kapasitesinin temelini oluşturuyor. Bu sağlam içsel temel olmadan dışarıdan uygulanan en iyi ürünlerin bile etkisi bir noktada yetersiz kalacaktır diye düşünüyorum. Aslında bu keyifli fikir alışverişinin sonunda geldiğimiz nokta, muhtemelen kaynak metninde dolaylı olarak işaret ettiği bir sentez noktası. İdeal yaklaşım, büyük ihtimalle terazinin sadece bir kefesine aşırı ağırlık vermek değil, en kalıcı ve tatmin edici sonuçlar, muhtemelen bu faktörlerin tümünü göz önünde bulunduran bütüncül bir strateji benimsendiğinde elde ediliyor. Yani hem bilime dayalı, etkili dışsal bakıma gereken özeni göstermek hem de beslenme, uyku, stres yönetimi gibi içsel sağlık dinamiklerini kesinlikle ihmal etmemek gerekiyor gibi görünüyor. Dışsal müdahalelerin doğrudan etkilerini ve içsel sağlığın o temelleyici rolünü birlikte değerlendirmek, umuyorum ki herkesin kendi yaşam tarzı, kendi öncelikleri ve ihtiyaçları doğrultusunda daha bilinçli seçimler yapmasına yardımcı olur. Unutmayalım ki ele aldığımız bu bilgiler ışığında bile keşfedilmeyi bekleyen daha pek çok detay, nüans ve üzerinde düşünülecek nokta bulunuyor aslında.